Havaalanında, Barcelona'dan günaydın. Lizbon'dan indik dün akşam ve akşamdan beri buradayız. Aslında bence çok çabuk sabah oldu çünkü ilk defa sabahladığım bir yerde uyuyabildim. Bu da uyuyamayan. Bu da uyuyamayan. Ben ilk defa uyuyamadım yani. Ben otobüste uyurum, her yerde İşte burada sadece bir kredimiz var bence. Onu da Lanet. kim kullanırsa. Şurası. Bu arada Barcelona'da sabahlamayın. Burası çok kötü bir havaalanı uyumak için. Uyuyabildiğimiz tek nokta cidden Allah razı olsun birisi şu ikisini birleştirmiş ve biz sonunda uyuduk. Ya çukura düşüyorsun, ya zirvedesin, ya buraya çarpıyorsun. Armut yiyeyim ama elime Mesela şunu koydun ya, şunu niye koyuyorsun? İnsanlar yatsın yani bu ikisinde. Bu tam şerefsizlik ama. Neyse ki biz artık gidiyoruz. 1-2'de, saat 2'de hostele check-in yapacağız. Öncesinde biraz dolaşırız. Sonra artık check-in'imizi yaparız. Duş alırız. Artık normale döner ve turumuza başlarız. Gördüğünüz üzere biz geldik. Aerobus var. Havaalanından indik buraya. Çok da uzun sürmedi aslında. İnternette daha uzun sürdüğü yazıyordu. Geldik, şimdi biz direkt konsere gidiyoruz. Saat 10.30. Normalde 2'de check-in yapabiliriz ama biz sırt çantamızı koyup koyamayacağımızı bilmediğimiz için onu sormaya gidiyoruz şimdi. Sırt çantamızı bıraktıktan sonra bir şeyler yemeye gideceğiz ve gezmeye başlayacağız. Oh, let's just find our bread. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Yeah. Oh, I wanna know. Oh, yes, I know, yes, I know, yes. Okay, Barcelona. My friend will to jump over these girls. Yeah. Okay? Venimos a saltar por encima de las chicas. Superman. Uyuduk, uyandık. Şimdi biz gördüğünüz caddeden yürüyoruz. O kadar güzel ki. Ve Mekandayız. Sebastian. Burası çok güzel. Yine aynı yerden geçiyoruz. Sanki sürekli burada Barcelona'da aynı yerde dolaşıyormuşuz gibi oluyor. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Yemek yedikten sonra bayağı geceye kadar artık dolaşacağız. Çünkü Madrid'de burası da gece çok ışıklandırıyorlar. Gerçi Lizbon'da öyleydi. Lizbon evimiz. Lizbon evimiz. 2. yılımız. Değerlimiz. Şimdi gidiyoruz yemek yemeye. Bu arada ya Barcelona'da şu ana kadar gittiğim yani Viyana'ya geçemez tabii ki hiçbir yer ama Madrid ve Lizbon'a göre çok pahalı Barcelona. Buraya gelirken aklınızda bulunsun ve şu gördüğünüz çantaları da o kadar çok böyle taşıyıp, o kadar kasılıyoruz ki bunları taşırken. Sürekli böyle bir cebimizi kontrol etme, sürekli bir çantamızı kontrol etme. Telefon elimde, cebimde telefonu falan arıyorum Kime sürekli. desek ki biz Barcelona'ya gideceğiz. Dikkat edin. Lizbon'da tren vardı, böyle İrlandalıydı değil mi? Evet. İrlandalı bir çiftle tanıştık. Bize direkt Barcelona dediğimizde dikkat edin falan yaptılar böyle. Alahop diye bir mağaza var. Böyle Tiger gibi ya da işte Primark gibi değilse bir de Tiger gibi. Biz şu an bir şey, böyle bir koltuk gibi bir şeyin üstüne oturduk ve size onu göstereceğim ne olduğunu. Bunu kim icat etti ya? Çok iyi. Fiyatına da bakacağız şimdi birazdan, çok iyi yani bu. Gördüğünüz toplarda uzayan 30 euro olarak belirlenmiş fiyatı. Şu an Casa Milano'nun iç tarafını görüyorsunuz. Zaten şurada güvenlik falan var. Şu kısımda. Şimdi aşırı büyük, dışını da göstereceğim size. Ama tavanı böyle, içi bu şekilde. Gaudi'nin başka bir eseri bu. Günaydın. Biz kahvaltımızı kaçırmışız hosterdeki. Şimdi markete gidip bir şeyler alacağız. Ardından Park Yöre ve La Sagrada Familia'ya gideceğiz. Bugün pazartesi olduğu için özellikle sokaklar birazcık yoğun. Çok iyi bu. Çünkü dün akşam o kadar sessizdi ki biz gece biraz korktuk. Gece kapımızı yapmayı unutmuşum bu arada. Geceliğin işte bir kızla konuştuk. Kız dedi ki işte buradan çok uzak falan. Ve yolda hiç insan yoktu, araç yoktu. Bir de tabii biz Barcelona'da olduğumuz için biraz korkuyoruz. Hani telefonumuza falan sürekli sahip çıkmaya çalışıyoruz. O yüzden gitmedik ama bugün son sürat devam ediyoruz.
Kanka doğal da abi. Seninki geliyor. Şimdi biz kahvaltımızı yaptık az önce. Allah'ım şunlara bakın. 3 tane. Biz kahvaltımızı yaptık. Çok tatlı bir yerde yaptık orada. Ve bugünü çok ucuza kapatacağımızı düşünüyorum. Dünden sonra özellikle. Neyse işte gidiyoruz şu an Parköy'le. Allah'ım bu nasıl bir yokuş, çok büyük. Çıkmaya çalışıyoruz ama bitti. Gel tamam. Sen al beni izliyor. O kadar halimiz kalmadı ki yürümekten. Böyle bayır falan çıkıyoruz ya bayağı. Neyse. Turistlik budur. Turist ruhu. Aynen. Direkt şey bu ya, walking tour yani, city walking. Şehrin eminim kimsenin bilmediği yerlerinden falan geçiyoruz. Çünkü o kadar ara sokaklardan. Al işte yine. Devam. O kadar. Boş verin ya. Boş verin yani. Vallahi şimdi şu nedir ya? Şu ne yani, şuraya kadar çıkmak, bakın. Böyle çok aşağılardan geldik. Buraya çıkmıyoruz tabii ki ve buradan devam. Çıkın artık diyor buradan, haydi. Çevirisini de yapalım. Ay bu şu tipler. Bu videoya kapak fotoğrafı nasıl bulacağım çok merak ediyorum. Bu. Biletlerimizi aldık. Şimdi Senat'ı bekliyorum. Gördüğünüz alandan içeriye doğru girişi yapacağız. Yalnız böyle biz mesela çok büyük bir Bahçeli taraftan geldik ve orada asla gözükmüyor. Yani binayı çok iyi saklamışlar burada. Hafızam da azalıyor. O yüzden böyle gerekmedikçe video çekiyorum. Gerekmedikçe video çekmiyorum. Akşam yemeğimizi yedik sayılır. Saat şu an biraz 5'e geçiyor. Biz Parköy'den çıktık. Oraya da bir otobüsle geçtik hatta. Şimdi La Sagrada Familia. La Sagrada Familia. Oraya doğru yürüyoruz. Çok uzak değil. İkisinin arası çok böyle uzak değil, yakın. Buna gezince aslında pek çok yeri bitirmiş oluyoruz. 2 gün ki zaten dün çok da gezmemiştik. Las culturas en el mundo. Por favor, si hacen fotos no utilicen el flash. Bugün kapanış videosu çekmedik. Ay keşke Burcu'yu çekseydik. Size ne anlatmadık ya? Bir şeyler anlatmadık. Biz şimdi La Sagrada Familia'dan çıkınca Flamenco'ya gidecektik ama bunu söylediğimi hatırlamıyorum. Şu an kanka Barcelona'da en iyi geçirdiğim zaman Flamenco'daki zamandı. Bu net. Erasmus'taki en iyi... Fado. Barcelona'da. Ama Lizbon'daki her zaman güzeldi zaten. Evet. Flamenco'da Burcu'yla tanıştık. Biz kendi aramızda konuşurken böyle bize işler söyledi falan. Öyle Burcu'yla tanıştık. O da buraya gezmeye gelmiş. Hatta o da yarın dönüyormuş. Çıkışta da işte birlikte oturduk falan. Onun üstüne çekmeyi unutmuşum. Sonra hostele geldik. Hostelde odamızdaki saçma kızlarla yine uğraştık. Hostellerdeki şansımız buja falan sürdük. Artık gece oldu. Gece yarısını geçti. Uyuyacağız. Ve yarın son günümüz Barcelona'da.
Barcelona'daki. Yarın için birkaç planımız var. Evimize dönüyoruz. Budapeşte'ye dönüyoruz yarın. Barcelona'daki son günümüzden günaydın. Günaydın değil ya, aslında saat bayağı da öğleden sonra oldu. Bugün böyle küçük bir rota daha çizdik kendimize. Çünkü saat 3 gibi falan artık hostele bıraktığımız çantalarımızı alıp havaalanına gideceğiz. Artık bu gezimizin sonuna geldik. Yarın son bir gün Budapeşte de Sena'yı gezdirdikten sonra maalesef o da gidecek. Bugün bir challenge'ımız var, onu size söyleyeceğim. Aslında geldiğimiz gün fark ettik bunu. Bakalım buradaki genç kızlara soracağız aslında. Fotoğrafını göstereceğiz ve diyeceğiz ki Can Yaman'ı tanıyor musunuz? Şu an biz katedrale doğru gidiyoruz ama katedrali ilk gün gördük. Sadece o kadar uykusuz ve yorgunduk ki sadece gördük. Şu an iyice sindirmeye gidiyoruz. Fotoğraf falan çekeceğiz. Yavaş yavaş. Ciao Barcelona. O çok küçük bir tavsiye. Pablo Español'a gelmenize gerek yok. Girişi 14 euro. Zaten şöyle, eğer Barcelona'daki gelip de bütün her yere girmek isterseniz, işte Guido'nun eserleri, yapabileceğiniz her şeyin içine girmek isterseniz 100 euro artı işte konaklama, ulaşım, ihtiyaç şeklinde düşünebilirsiniz. Çünkü her yer çok pahalı. Biz normalde şu arkamızda gördüğünüz, çok güzel. Arkamızda gördüğünüz yer için aslında geldik. Buranın isminde Fontana bir şey. Yazacağım bunu. Tam bu gördüğünüz yoldan aşağı yürüyüp bunu gördük. Karşıda da ne var? Flecha İspanya. Buradan da artık hostele gidiyoruz. Hostelde sırt çantalarımızı bırakmıştık çünkü. Oradan da havaalanına gideceğiz artık. Giremediğimiz bir iki yer var maalesef hala. Hele ki şu aşırı tepede, orada bir köy var uzakta. Şuralarda bir yerlerde. Şu uzunlar değil. Nerede? Orada bir yerde Tibidabo var. Tibidabo da çok güzel bu arada ama çok uçtaydı. Yani oraya sadece bir günün çok büyük bir bölümünü ayırmamız gerekiyordu. Şimdi artık yavaş yavaş kapatacağım. Bir sonrakinde artık havaalanından falan çekerim muhtemelen. Çok güzeldi. Çok güzel bir haftaydı bizim için. Ben dedim ki bir de havalı. Artık havaalanında görüşürüz bilmem ne. Biz havaalanında gelemiyorduk ya. En sonki videoyu çektiğim yerden sonra biz hostele gitmek. Çünkü çantalarımız vardı bizim. Neyse işte biz gidecektik ama bilmiyoruz ki, uzak yani. Halbuki önceden de baktım. Bu havaalanına giden şu anki bindiğimiz Aerobuslar yarım saatte bir kalkmış. Dedik ki 3.30'daki mi binelim? 4.55'te uçağımız var çünkü. Bindik biz. Ya Binmeye zaten çok var daha biliyoruz. Sonra yürüyoruz. Hatta poz veriyoruz böyle. Fotoğraf çekiyoruz. Şöyle de yapalım, böyle de yapalım. Ondan sonra daha ikimiz çekelim. sonra Allah razı olsun Ceren kardeşim. Dedik ki koşacağız. Sonra ölümüne koştuk. Yani Barcelona bence bizim hırsız olduğumuzu düşünüyor arkadaşlar. Yani Yani hırsızları biz daha kötüsü şu. Hostele gittik zamanında çantalarımızı almak için çantaları aldık. Sonra işte bunların kalktığı durağa gideceğiz. Google Maps'te yanlış yer gösteriyor ve oraya 3 dakika diyordu sadece. Oraya gittik ve Aerobus falan geçmiyor hiçbir şekilde. Oradakilere soruyoruz. Dediler ki Katalonya Meydanı'nda gitmeniz gerekiyor. Ve Katalonya Meydanı'na gittiğimiz zaman zaten hiçbir şekilde yetişemiyoruz yani buna. yani yolun ortasında benim bir su şişem düştü, çantam açıldı. Ceren asla pes etmedi. Millet arkasından bağırıyor artık böyle. Ama şöyle bir şey var. Ben en kötü artık otobüsün önüne atlayacaktım ki Sena'yı beklemek için. Zaten biz bindik ve otobüs kalktı. 1 dakika 60 saniyelik kurtardık notlarım ya. Gerçekten çok çarpıcı. Biraz salak. Lütfen siz olun artık bizde. Yani şöyle dakika hesabı yapmayın. Yani gideceğiniz yere, hele ki böyle havaalanı gibi bir yere böyle yarım saat önceden gitsek ölmeyiz. Hani Barcelona'daki kaybedeceğimiz yarım saat çok da bir kayıp olmazdı yani bizim için. Yolculuğun sonunda bunu öğrendiğimize göre artık evimize gidebiliriz. O zaman adios Barcelona.